tarihin en gizemli imparatorluğu. Bin tanrıya tapan bir medeniyet. Ve dünyayı değiştiren bir keşif, çivi yazısı. Bugün sizleri, Anadolu'nun kalbinde saklı kalmış bir sırra götürüyoruz. Kadim Hitit İmparatorluğu'na bir yolculuğa çıkacağız. Milattan önce 1600'lerde kurulan bu dev imparatorluk, Türkiye topraklarında, Anadolu'da yükseldi. Mısır'ı dize getirdi, tarihin ilk yazılı barış antlaşmasını imzaladı ve sonra bir anda yok oldu. Peki neden ve nasıl? Cevap kil tabletlerde saklı. Gelin, bu kayıp medeniyetin izinde, tanrıların savaşlarından unuttuğumuz ritüellere, çivi yazısının şifrelerine kadar bu kadim imparatorluğun derinlerine inelim. Hititler, öyle bir medeniyetti ki, tarihin demiri işleyen ilk uygarlığı oldular. Çivi yazısıyla 30.000'den fazla tablet bıraktılar. Mısır'la boy ölçüşen bir süper güç oldular. Ama en çarpıcı olanı, fethettikleri her kültürün tanrısını yanlarında getirdiler ve benimsediler. Peki bu mozaik nasıl işledi? Yok oluşlarının ardındaki sır neydi? Ve çivi yazısı nasıl çözüldü? Cevapları bizimle birlikte bulmaya hazırsanız, başlıyoruz. Öncelikle M.Ö. 2000'i, 2000 coğrafyasını anlamaya çalışalım. 2000'de küçük şehir devletlerinin kurulduğu bir dönemden büyük devletlerin oluşmaya başladığı bir döneme geçiş söz konusu. Coğrafyaya baktığımızda, yoğun bir şekilde şehir devletlerini görüyoruz. Bu şehir devletleri kimi zaman birbirleriyle iyi ilişkiler kurarken, kimi zaman da birbirleriyle anlaşmazlıklara, çatışmalara giriyorlar. Suriye ve Irak toprakları da aynı şekilde çok sayıda şehir devletinden oluşuyor. Yapılan çalışmalara baktığımızda, İran devletinin bu dönemde, ilişkiler bakımından diğerlerine göre biraz daha istikrarlı olduğunu görüyoruz. Ancak Mezopotamya'ya ve Anadolu'ya baktığımızda, bu iki coğrafyanın birbirleriyle ilişkileri, ticari bir münasebet varsa son derece iyi ve birbirleriyle uyum içinde. Ancak, bölgede daha iyi teklifler sunan yerleşimler olursa, bu teklifi sunanlarla hemen ilişkiye geçilip iyi ilişkiler onunla kuruluyor ve diğeriyle olan ilişkilerini bozduklarını görüyoruz. Bu iki yönlü ve çıkara dayalı politikanın hem Anadolu hem de Mezopotamya bölgesi için geçerli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. M.Ö. 2000'in başından itibaren Mezopotamya'ya baktığımızda Asur ve Babil devletlerini görüyoruz. Aralarında şöyle zıt bir ilişki var. Asur devletinin güçlü olduğu dönemlerde Babil devleti zayıf, Babil'in güçlü olduğu dönemlerde ise Asur'un zayıf olduğunu görüyoruz. Bu iki devletten birisi güney birisi kuzey Mezopotamya kısmında harekete geçen devletler. Ve bunların dışında Güneydoğu Anadolu bölgesi kısmında ise sonradan karşımıza Mitanni devleti çıkıyor. Bu devlet adeta bir tampon bölgede yer alıyor. Bu devletin farklı bir politika uygulayarak yaşamını sürdürmeye çalıştığı görülüyor. Mitanni devleti, kim güçlüyse onun yanında yer alan, Hitit güçlüyken Hititlerle, Asur ya da Babil güçlüyken onlarla birlikte hareket eden bir devlet konumunda gibi duruyor. Bu dönemde, bu coğrafyada Suriye limanları çok önemli bir pozisyonda. Örneğin Ugarit limanı, çok önemlidir. Ayrıca Anadolu'dan açılan bir yol var ve orada da Yamhat Krallığı adında bir Suriye şehir devleti var. Onun da önemli merkezi Alalak'tır. Günümüzde Hatay ilimize komşu bir bölgede bulunur. Ugarit limanı, ticaret faaliyetleri, malların giriş çıkışı için çok önemli bir noktada bulunuyordu. Ve bu liman aynı zamanda askeri liman özelliği de taşımaktaydı. Esasen bu bölge 2000'de devletler açısından önemli bir noktadır. Bu hat, yani Alalak'tan Kadeş'e kadar olan hat, önemli bir ticari hattır. Bu ve benzeri limanlar tüm devletler için bir cazibe merkezi ve ele geçirilmek istenilen yerlerdir. Çünkü ele geçirildiğinde, ele geçiren devletin kasası da dolacaktır. Coğrafyada Suriye limanlarının önemli olduğu kadar bir de çok önemli olan unsur, bu limanları birleştiren Fırat Nehri'dir. Fırat Nehri bu limanları hemen aşağıdaki Basra Körfezi ile birleştirir. Dolayısıyla lojistik ve ticaret anlamında deniz limanları ve Fırat Nehri üzerindeki kara limanları çok önem arz etmektedir. İşte bu yol bağlantı ağlarının önemli bir kısmı da Anadolu'ya doğru gelir.
ve Anadolu her zaman bir mal alım-satım dağılım üssü olarak karşımıza çıkar. Görüldüğü gibi bölgenin böyle bir potansiyeli var. Ancak baktığımızda, 2. binde Asur devletinin karşısında hep şehir devletleri var olmuş ve Asur'un, şehir devletleriyle anlaşmalar yaparak, bir şekilde bu süreci yürütmeyi ve yönetmeyi başardığı görülüyor. 2. binin Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasını anladıktan sonra, şimdi gelelim asıl konumuz olan Hititlere. Hititlerin, M.Ö. 2. binin başlarında Kafkasya üzerinden, Çanakkale Boğazı'ndan ya da Karadeniz'den Anadolu'ya geldiklerine dair çeşitli görüşler öne sürülüyor. En genel kabul gören görüş, Kafkasya üzerinden Anadolu'ya indikleri yönündedir. Anadolu coğrafyasına girişlerinin ise Kuzeydoğu Anadolu'dan olduğu belirtilmektedir. Anadolu'ya girişlerinin ardından Orta Anadolu'da, Kızılırmak Kavsi içerisinde Kültepe'ye kadar uzanan bir alanda kendilerine yer buldular. Hititler kendilerine Neşailiyiz derlerdi. Neşa, Kültepe'nin o dönemki adıdır. Dolayısıyla Hitit devletinin kurucuları, çıkış yeri olarak Kültepe'yi işaret etmektedir. Ayrıca kullandıkları dile de Neşeca diyorlardı. Bu ifadeler, yani Neşailili oldukları ve dillerinin Neşaca olduğuna ilişkin bilgiler, Hitit tabletlerinde de aynı ifadelerle karşımıza çıkar. Neşace, günümüzde kullanılmayan ölmüş bir dildir. Neşace, Hint-Avrupa dillerinin Anadolu alt grubuna ait bir ölü dildir. Dil, diğer Anadolu dilleri olan Luvice ve Palaca ile yakından ilişkilidir. Tarihte belgelenmiş en eski Hint-Avrupa dilidir. Hititler kendilerini 4 kıtanın, yani dünyanın sahibi olarak nitelendirirlerdi. Yerleşmiş oldukları, Kızılırmak Kavsi dediğimiz alanda daha önce, bölgeye adını veren Hattilerin yaşadığını biliyoruz. Kızılırmak Kavsi'nin içerisinde M.Ö. 3. binde, madenleri kullanma becerisine sahip ve madenden ürettiği ürünleri, yarı mamul ya da mamul olarak satıp bunlardan elde ettikleri kazanç ile muazzam güçlü bir konuma gelmiş bir Hatti devletini görüyoruz. İşte Hititler, bu eski Hatti topraklarını kendilerine vatan olarak seçmişler, hatta sınırlarını, Hatti devleti sınırları içerisindeyken genişletmişlerdir. Hatti halkı, Anadolulu olarak nitelendirilmektedir. Bu halkın, ülkeye de adlarını veren yerli halk olduğu varsayılırken, maalesef dilleri şu anda ölü diller arasında yer almaktadır. İşte bu bölgeye yerleştikten sonra Hititler, kendilerine eski bir ticaret merkezi ve Kalkolitik dönemden itibaren önemli bir yerleşim merkezi olan Hattuşa'yı, başkent olarak seçtiler. Başkent Hattuşa'daki devlet arşivinde mitolojiden tıbba, dinden hukuka ve daha birçok konuda kaydedilmiş yaklaşık olarak 30.000 kadar tablet ele geçmiştir. Hitit arşivlerindeki tabletlerde çivi yazısının yanı sıra, Anadolu hiyeroglifi de kullandıklarını görmekteyiz. 1750 yıllarında Kussara'dan babasıyla gelen Anitta, diğer beylikleri de egemenliği altına alarak Anadolu'daki ilk siyasi birliği kurdu. Anitta'nın icraatlarının anlatıldığı Hitit döneminde yazılmış metinlerde, Kaniş kentini alırken halkına zarar verilmediği, onlara anaları babaları gibi davranıldığı anlatılmaktadır. Bunun nedeninin de büyük olasılıkla Kaniş'teki halkın Hint-Avrupa kökenli olmasından kaynaklandığı söylenmektedir. Kussara'dan çıkıp babasıyla birlikte Neşe'yi alması ve tekrar Karadeniz'e doğru bir genişleme politikası izlemesi, seferlerini buraya doğru sürdürmesi ve sonunda krallığını tam olarak bu bölgede genişletmiş olması Anitta'nın başarısıdır. Anitta'nın Hitit metinlerinde geçen diğer bir önemli başarısı da, geleceğin başkenti olacak olan Hattuşa'yı yerle bir etmesi ve burayı lanetlemesidir. Anitta burada bir filiz dahi yeşermesin şeklinde bir lanette bulunuyor. Yani burada hiçbir şekilde bir yaşam olmasın şeklinde bir beddua ediyor. Anitta, Pitana'nın oğlu ve Kuşşara şehrinin kralıdır. Hatti döneminin en önemli krallarından birisi olan Anitta, M.Ö. 17. yüzyılda yaşamıştır. Hitit dilinde şu ana kadar bulunan en eski yazı, Anitta metni olarak adlandırılan yazıdır. Ayrıca, bulunan bu yazı Hint-Avrupa dil ailesinin keşfedilmiş ilk yazılı metnidir. Çivi yazısında yazılmış olan bu tablette Anitta, babası olan Pitana'nın Neşa'yı yani Kültepe'yi ele geçirmesini
ve bu olayın Kuşşara için önemini anlatmıştır. Anitta hükümdarlığında, Hatti kralı Piyusti'yi yenerek, gelecekte Hititlerin başkenti olacak olan Hattuşaş'ı ele geçirmiştir. Şehri tamamen yok etmiş ve lanetlemiştir. Anitta metninde ayrıca, Harki-Una, Ullanma ve Tenenda adlı şehirleri de hükümdarlığı süresince ülkesinin sınırları içine aldığını belirtmiştir. Anitta ismi, Kültepe'de bulunan birçok kilden yapılmış tablette ve önemli bir keşif olan hançerde babası Pitana ile birlikte geçer. Hitit kaynaklarında Kaniş, Kültepe bir aya ait herhangi bir verinin bulunmaması aradaki yılları karanlıkta bırakmaktadır. Anitta'dan sonraki durumu, yani aradaki 75 yılda neler olduğunu, nasıl gelişmeler yaşandığını, Kaniş, Kültepe Bira'da neler yaşandığını tam olarak bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz şu ki bu 75 yıllık süreçte Hattuşa'da bir güçlenme olmuş ve yaklaşık MÖ 1650'lerde Hitit kralı Labarna, Hitit devletinin ilk kurulum adımlarını atan kişi olmuştur. Aslında bazı kaynaklarda Hitit devleti 1. Hattuşili ile başlatılsa da, ilk kral MÖ 1650'de Labarna'dır. Daha sonra ise imparatorluğu adını veren Hattuşili ve Ardılı Murşili'nin hakimiyetlerini görüyoruz. Bu krallar Hattuşa'da bir devletin ilk temellerini atmış oluyorlar. Baktığımızda MÖ 1650'den itibaren aslında Hitit krallarının sağlam bir şekilde ve inşa etmiş oldukları ilk yapılarıyla birlikte Hattuşa'ya yerleşmiş olduğu yazılı kaynaklarda görülüyor. 1. Hattuşili'nin aynı zamanda devletin genişleme politikasını belirleyen bir kral olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Hattuşa kentinde Kalkolitik'ten itibaren her devre ait veri bulunuyor. Bu nedenle Kral Anitta'nın, Hattuşa'nın hangi bölgesini yok ederek lanetlediği tam olarak bilinememektedir. Zaten bölge çok geniş bir bölgedir. Dolayısıyla bu durum, halen bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Hititler, Avrupa'dan Anadolu'ya göç eden Hint-Avrupalı bir kavimdi. Başkent Hattuşa'yı kuran 1. Hattuşili, denizden denize imparatorluk hayalini gerçekleştirdi. Başkent Hattuşa'yı kuran 1. Hattuşili, imparatorluğun temellerini atarken, sonrasında 3. Hattuşili döneminde sınırlar Suriye'ye kadar genişledi. En kritik anları ise Kadeş Savaşı'ydı. MÖ 1274'te, Mısır'ın dev ordusuyla karşı karşıya geldiler. Mısır Firavunu II. Ramses ile yaptıkları bu savaş, tarihin ilk yazılı barış antlaşması ile sonuçlandı. Antlaşmanın kopyaları Hattuşa ve Mısır tapınaklarında hala duruyor. Peki Hititler nasıl bu kadar güçlendi? Çünkü demiri işlemeyi öğrendiler. Savaş arabaları ve dünyanın ilk tankları diyebileceğimiz devasa silahlarla rakiplerini ezdiler. Yazı, insanlığın en büyük devrimlerinden biriydi. İlk adımlarını Sümerler atarken, Hititler bu mirası Anadolu'ya taşıdı. Hititler, çivi yazısını sadece kayıt tutmak için değil, antlaşmalar, dini metinler ve mitolojiler için de kullandı. Hatta Kadeş Antlaşması, tarihin ilk yazılı barış metni olarak ünlendi. Peki Hititlerin bu yazısı nasıl çözüldü? İşte cevap, hiyeroglifler ve çivi yazısının sırları. Hititler, iki farklı yazı sistemi kullandı. Çivi yazısı ve Luvi hiyeroglifleri. Çivi yazısını Sümerlerden öğrenip, kendi dillerine uyarladılar. 1915'te Çek dil bilimci Bedić Hrozny, Ninda an ezzateni, vatarma ekuteni cümlesini, ekmek yer ve su içersiniz olarak çözümledi. Ve Hititçenin Hint-Avrupa dili olduğunu kanıtladı. Bu yazı stilinde her işaret bir heceyi temsil ediyordu. Ve bu işaret ve ifadeler, Luvi hiyerogliflerinin olduğu anıtlarda ve mühürlerde karşımıza çıkıyor. Milattan önce 1200'lerde deniz kavimlerinin istilası ve iç karışıklıklar, Hitit İmparatorluğunu yıktı. Ancak mirasları geç Hitit şehir devletleri, Karkamış ve Malatya ile sürdü. Bugün Boğazköy'deki kazılar, 30.000'den fazla tablet ortaya çıkardı. Hititler bin tanrılı halk olarak anılırdı. Çünkü fethettikleri her kültürün tanrılarını benimsediler. Hatti kökenli fırtına tanrısı Taru, Hurrilerde teşup oldu. Eşi Hepat ise bereketi simgeliyordu.
Panteonda Sümer İştar ve Hint kökenli Indra bile vardı. Dinleri sadece inanç değil, siyasetin bir parçasıydı. Örneğin, Purulya Bayramı'nda kral, tanrılar tarafından yeniden tahta çıkarılırdı. Törenlerde 100'den fazla kurban sunulur, şarkılar söylenirdi. Peki halk bu ritüellere katılabiliyor muydu? Elbette hayır. Törenler sadece kral, rahipler ve elitler içindi. Halk ise tanrılarını, evlerindeki küçük sunaklarda anıyordu. Hititler, insancıl yasalarıyla dikkat çekti. Örneğin, kölelere bile tazminat hakkı tanınıyordu. 200'den fazla madde içeren yasalar, hırsızlık, cinayet ve evlilik kurallarını düzenliyordu. Kadınların miras hakkı vardı ve kraliçeleri yani tavananna, devlet işlerinde söz sahibiydi. Günlük yaşamda arpa ekmeği, bira ve bal temel gıdalardı. Tarım ve hayvancılık ekonomi için kritikti. Hititler, demir işlemeyi öğrenen ilk toplum olarak, savaş arabalarıyla ün kazandılar. Hititler, Anadolu'nun yükselen, çağın en güçlü hükümdarlıklarından biriydi. Güçlü kralları, gelişmiş hukuk sistemleri ve demiri işleme kabiliyetiyle tarih sahnesine damgalarını vurdular. Ancak hiçbir medeniyet sonsuz değildir. Deniz kavimleri göçünün sonuçları, iç isyanlar ve dış baskılar, bu büyük uygarlığın sonunu getirdi. Ama gerçekten yok oldular mı? Hititlerin izleri, yazıtları ve anıtlarıyla yaşıyor. Anadolu'nun taşlarına kazınan bu kadim hikaye, bize bir gerçeği hatırlatıyor. Medeniyetler yükselir ve düşer, ama bıraktıkları izler, asla silinmez. Yeni konularla yeni videolarda tekrar görüşmek üzere, esen kalın.